Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisesi oldukça uzun. Savaşı bayağı çetrefilli ama Hz. Davud Aleyhisselam'ın Calut'u öldürerek Talut'a vermiş olduğu büyük destek sonrasında İsrail'in büyük devlet kurma aşamasına geçip de bunu da kendi bayrağıyla mihenkleştirdiği bir alana gidiyoruz. Hz. Davud Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz bugün Allah nasip ederse, yine kısaca. Milattan önceki 950 ile 850'li yıllar arasındayız. Hz. Şamuyel'in vefatından sonra genç olan Talut'un Calut'a karşı savaş verirken Hz. Davud Aleyhisselam'ın bir meydana inip de Calut'u öldürmesinden bahsediyoruz. Bunun içinde Bakara suresi 251. ayet-i kerimeye gidiyoruz ki Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor konu hakkında. Estağfirullah. Fehezemuhum biiznillah. Böylece Allah'ın izniyle bozguna uğradılar. Ve katele Davudu Calut. Davud Calut'u öldürdü. Ve atahullahul mülke vel hikmete ve allemehu mimma yeşâ. Allah ona hem melikliği hem de hikmeti verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Eğer Allah insanları birbirleriyle def etmeseydi arz fesada girerdi. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Lakin Allah alemler üzerinde ihsan sahibidir. Efendim, insanların birbirleriyle def ediliyor olması Calut'un verdiği Talut'a karşı savaş. Def'in içinde arzın fesadının giderilmesi ise bu fesadı sağlayacak olan ve hep sağlamışlar arasında yer alan Beni İsrail'le yakinen alaşkeli. Yani Allah Azze ve Celle bu savaşın Calut'un Talut ve onun beraberindeki Beni İsrail'e karşı ezici bir üstünlük kurmaya gayret edenlerin ortadan kaldırılması adına önemli bir çizgi olduğunu bizlere ifade ediyor. Ama öyle bir çizgi ki bu savaşın içerisinde yer alan Beni İsrail bu savaşı kazandıktan sonra dahi arzın fesadında da var olacaklar. Ayet-i kerime buna işaret ediyor. İşte tam da bu işaretin olduğu yerde peygamber olmadan evvel savaşa katılmayı kabul etmiş Talut Aleyhisselam, Talut'un o bir hikmet erbabıydı. Yani genellikle sorarlar ya, Kur'an-ı Azimüşşan'da evliya var mıdır? Kur'an'da evliyanın karşılığı var mıdır? Var efendim, bunlardan bir tanesi de Talut'tur. Çünkü kendisi bir peygamber değil, bir peygamberin yaşadığı dönemde kendisine hikmet verilmiş bir zat olarak karşımızda durmaktadır. Davud Aleyhisselam ise peygamber olmadan evvel Talut'un haydi şimdi savaşın emri geldi, farz oldu dediğinde o 2 rekatlık namazını kılmasının sonunda bu nidayı sokaktan geçenlerden duyduğu anda devamını bırakıp hemen emre itaat üzere koştuğu yerdeyiz. Hatta emre itaat üzere Talut'un yanına geldiğinde efendim benim 2 rekat daha namazım vardır, onları kılabilir miyim izniniz olursa diyerek bu hadiseyle de Talut'un ehemmiyet verilmesi gereken bir zat olduğunu anlaşıldığı bir andır. Kendisi ise peygamber oluşu oldukça önemli. Bu savaşa gidene kadar çektiği çileler, sıkıntılar, elem, ızdıraplar, pek çok problemler var. Ama bunların anlatılması dediğimiz gibi hep baharat yolu programımızın konuları olacak. Siyer-i Nebi'de biz Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna ulaşmaya gayret ediyoruz. O hayatı miyen kaldığımız için. Ama Yahudi tarihi için sizler baharat yolunu takip ederseniz peygamberler ve dinler tarihi adına oradan ciddi anlamda bir veriye dersleri takip etmiş olacaksınız Allah nasip ederse. Kendisi ilk kılıcı indirmek üzere savaş meydanına girdiği anda Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşır. Peygamber Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'a Allah-u Zülcelal'in emriyle vur ve öldür buyurmuştur. Ve Davud Aleyhisselam'a Calut'u göstermiştir. Hz. Davud Aleyhisselam'ın peygamberlik vazifesinin verildiği, vahye muhatap olduğu, Allah'ın rızası üzere öldür emrinin verildiği bir savaş meydanındayız.
savaş başlarken kendisine peygamberlik verilmiş olan Davud Aleyhisselam hayatı boyunca yalan söylememe özelliğiyle, tabi bütün peygamberler böyle ama Beni İsrail arasında böyle anılmış bir isimdir. Yani Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Mekke müşrikleri tarafından bile Emin olan bir isimle, Muhammedül Emin ile anılmıştı. Bu sıfat kendisine verilmişti. El emandı, emniyet sahibi ve emniyetin, emanetin sahibiydi. Aynı zamanda Hz. Davud Aleyhisselam'a söylenmiş olan sözde yalansız bir zat olması üzerineydi. Hatta öyle ki kendisine verilmiş olan şeriatte yalanın cezası vazgeçilmiyorsa eğer öldürülmesi üzerineydi. Hz. Musa Aleyhisselam'dan sonra, Tevrat'tan sonra Zebur aşamasında geçtiğimiz bir alandayız. Davud Aleyhisselam'dan bahsederken o Zebur'dan da kısaca bahsediyor olacağız Allah nasip ederse yarın. Efendim, Calut'un güneyden gelmiş olan bu kavmi bir boşluktan yararlanarak bölgeyi ele geçirmeye gayret etmiş. Talut ve nihayetinde Hz. Davud Aleyhisselam'ın mücadelesiyle Lübnan asıllı ve Cidde bölgesinde oturumlu olan Calut kavmini de alt üst etmişlerdi. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Calut'un kavmi, onun özellikleri tarihten tamamen silinmiş değildi. Onların buraya gelme sebepleri buradaki para unsurunu almakla beraber tabi tabutu ele geçirmek üzerineydi. Çünkü diyeceğiz ve boşluk bırakacağız. Çünkü bayağı uzun mevzu. Nihayetinde Calut kendisinin grubu içinde bir adamı peygamber ilan etmek için mücadeleye girişmişti. Kendi grubu içerisinde, kendi kavmiyeti içerisinde diyelim, kendisine vahiy aldığını iddia eden, Allah ile görüştüğünü söyleyen bir adam vardı. Bu adamın çeşitli şeytani ve cinni özelliklerini görmüştü. Onunla beraber hoşuna da gittiği, onun pohpohlamasıyla beraber bir savaşa girişmişti. Tabutu gömmek için Davud Aleyhisselam işte bu Calut'un aldığı tabutu geriye aldıktan sonra onu Beytül Makdis'e gömmeye niyet ediyor. Çünkü Hz. Davud Aleyhisselam'dan sonra Hz. Süleyman Efendimizin de tarihte Beni İsrail adına ne büyük işler yaptığını görüyor olacağız bir iki ders içerisinde. Ama Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hz. Davud'un rüyasına girdi ve onun rüyasında Hz. Davud Aleyhisselam'a bu tabutun Beytül Makdis'e gömülmemesi emrini verdiler. Tarih boyunca buna çok defa rastlıyoruz ve rastlamaya da devam edeceğiz. Ama Hz. Davud Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi hayvanlar alemiyle olan ilişkisiydi. Yadsınamaz bir gerçek. Hayvanlar alemi Hz. Davud Aleyhisselam'ın istihbaratçılarıydı desek yeridir. Dünyanın dört bir tarafında olan olayları sadece kendi bölgesinde değil, kuşlar, hayvanatlar, böceklere kadar, işte karıncalara kadar her şeyiyle öğrenebilen bir zat-ı muhteremdi. Ve o bu haliyle Beni İsrail için çok büyük işleri yapmış ve bugün de Muharref Tevrat'ta Zebur bölümünde bizlere izah edilmiş gerçekleri aktarmıştı. Onun dönemindeki bu istihbarat yapısı aynı zamanda devlet yönetiminde de önemli bir figür olarak karşımıza çıkmaktaydı. Yönetim biçimi olarak kabul edilmesi aşamasında söylemek gerekirse. Efendim, hakikat Davud Aleyhisselam'ın peygamberliğini anlat. Ama Davud Aleyhisselam'ın bir de Beni İsrail'e kattıkları, Beni İsrail'i nereden alıp nereye taşıdıkları var. Tarihsel süreçte hem biraz yavaş yavaş Kudüs sokaklarına gitmeye başlayacağımız döneme gidiyoruz. Ve milattan önce ki bu süreçte Davud Aleyhisselam'ın neler yaptığından da kısaca bahsetmemiz gerekecek. O yüzden devri Davud yapmak lazım. Dünyayı şöyle bir aradan bir 200-250 yıl geçmiş, dünya ne haldedir? Kısaca onu ifade etmemiz lazım Davud Aleyhisselam'la beraber. Ama bunları yarın yapıyor olacağız Allah nasip ederse. Efendim, yarın tekrardan görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.